Stoacılar, eski Yunan ve Roma filozofları arasında önemli bir yer tutar. Bu antik felsefe okulu, yaşamda huzur ve erdem arayışını vurgulayan derin bir öğretidir. Stoacılar, zorluklarla başa çıkmayı, kişisel gelişimi ve içsel dinginliği sağlamak için akılcı bir yaşam tarzını benimserler. Kanalımızda, Stoacı felsefenin temel ilkelerini keşfedecek, günlük yaşamınızda uygulayabileceğiniz pratik bilgelikler bulacaksınız. İç huzurunuzu artırmak ve hayatınızı dönüştürmek için bize katılın. Hoş geldiniz Stoacılar. Diğer insanların düşüncelerini deşifre etmek için 3 basit strateji kullanarak yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu stratejileri ve bu becerilerin herhangi bir durumu aşmak için gerekli olduğunu görelim, çünkü onları öğrenmek, başkalarının düşüncelerini yorumlamayı ve anlamayı önemli ölçüde kolaylaştırır. Diğer insanların düşüncelerini deşifre etmenin nasıl bir şey olduğunu gösteren bir Stoacı hikayeyi ele alalım. Hikaye şöyle gelişir: eski bir köyde yaşayan 2 kardeş vardı. Büyük olan kardeş kör biriydi ve çoğu zaman evde zaman geçirirdi, diğer kardeş ise tarımla uğraşıyordu. Sıklıkla tarlalarının vahşi hayvanlar tarafından zarar gördüğünü fark ettiler. Durumdan endişe duyan küçük kardeş nihayetinde bir çözüm buldu. Düşündü ki, neden kör kardeşimden tarlayı korumak için yardım istemeyeyim? Tarlanın içinde bulunarak, herhangi bir hayvan sesini duyar duymaz beni uyarabilir ve bu şekilde tarlayı koruyabilirim. Düşündükten sonra, küçük kardeş bir plan yaptı. Bir gün, yaşlı bir adam, köyün yakınındaki bir dağın eteğinde yaşayan bir bilgeye gitmeye karar verdi. Bilge, dağın eteğinde, küçük bir kulübede yaşıyordu ve köye yürüme mesafesindeydi. Adam, yaşlı bilgenin bilgeliğinden faydalanmak istedi ve ona bazı sorular sormak için yola çıktı. Bilge adamın yanına vardığında, ona şu soruyu sordu: "Bilge adam, ne yapmalıyım? Hayatımda devam eden bazı zorluklar var ve çözüm bulamıyorum." Bilge adam, adamı dinledikten sonra gülümsedi ve şöyle dedi: "Önce içinde bulunduğun durumu kabul etmelisin. Kabul etmek, sorunları çözmenin ilk adımıdır. Sonra, sorunlarını çözmek için adım adım hareket etmelisin. Her adımı dikkatlice düşünmeli ve doğru yönde atmaya çalışmalısın. Sabırlı olmalı ve umutsuzluğa kapılmamalısın. Son olarak, çevrendeki insanlardan destek almalısın. Yalnız değilsin ve sorunları yalnızca kendi başına çözmeye çalışma." Adam, bilgenin öğütlerini dikkate aldı ve hayatına devam etti. Zamanla, içinde bulunduğu zorlukları aşmayı başardı ve daha mutlu bir yaşam sürmeye başladı. "Krallığınız, takip ettiğiniz yaratığın aslında gebe bir dişi geyik olduğunu söyledi. Benim hatırladığım kadarıyla hiçbir zaman kralın gebe bir dişi geyiği kovaladığını duymadım, bu yüzden gayretinizin boşuna olduğunu ve ona harcadığınız çabanın değmeyeceğini düşünüyorum." Kral, bunları duyunca şaşkına döndü ve nasıl kör birinin gebe bir geyiğin durumunu nasıl anlayabileceğini anlayamadı. Görmeyen birinin nasıl olur da bu kadar emin olabileceğini sorgularken, gerçeği doğrulamak istedi ve komutanına, "Yaratığı canlı yakalayın, durumunu kontrol etmem gerekiyor. Kör kardeş çok emin görünüyor ve bunu araştırmam gerekiyor. Lütfen gidin ve durumunu doğrulayın," dedi. Komutan, kralın emirlerini aldı ve gitti. Döndüğünde, krala gebe bir dişi geyiği yakaladığını ve kardeşin doğru olduğunu doğruladığını söyledi. Kral, şaşkınlık içinde, kör birinin gebe bir geyiğin durumunu nasıl bilebildiğini anlayamadı. Nasıl bu kadar emin olabileceğini merak etti ve kardeşinden bu sırrı açıklamasını istedi. Kral, gerçekten kör olup olmadığınıza şüphe edebileceğimi söyledi. "Ancak size bir soru sormaya geldim. Doğru cevabı verecek misiniz?" Kör kardeş, "Efendim, herhangi bir soruyu sorabilirsiniz ve tamamen dürüstçe cevap vereceğim," dedi. Kral, "Sen çok derin bir anlayışa sahip bir insansın gibi görünüyorsun ve farklı konularda derin bir anlayışa sahip olabilirsin. Bugün seni çağırdım, çünkü merak ediyorum, eşim beni aldatıyor mu?" Kör kardeş, "Efendim, neden böyle bir soru sorduğunuzu merak ediyorum. Birliğiniz uzun yıllar boyunca sürdü, neden şimdi böyle şüpheleriniz var?" diye sordu. Ancak kral ısrar etti ve, "Bu soruya cevap vermek zorundasın, aksi halde idam edileceksin," dedi. Kör kardeş, "Efendim, istediğiniz cevabı vermek için tek bir isteğim var," dedi. Kral, "Ne istiyorsun?" diye sordu. Kör kardeş, "Kraliçenizle yalnız kalmamı sağlayın," dedi. Kral, başlangıçta bu tekliften hoşlanmadı, ancak sonunda kabul etti ve komutanına kör kardeşi ve kraliçeyi yalnız bırakmasını emretti. Bu sırada kör kardeş, kraliçe ile fiziksel temas kurma niyetini ifade etti. Kraliçe, kavga sonrası kör kardeşten kaçmayı başardı ve sonra kralın huzuruna çıktı. Kör kardeş, "Efendim, size söylemek istediğim bir şey var. Kraliçeniz size sadık değil," dedi.
Kızgın kral, kılıcını kınından çekti ve kraliçeye doğru ilerledi, herhangi bir yalanın idamıyla sonuçlanacağını söyleyerek. Kraliçenin sadakatine dair bir soru sorduğunda, kraliçe şu cevabı verdi: "Efendim, beni öldürebilirsiniz ama gerçeği söylüyorum." Kör kardeşin sözlerinin doğruluğunu doğruladı. Bu duyunca hızla kör kardeşinin yanına gitti ve ona karısının sadakatsizliğini nasıl bildiğini sordu. Kör adam şu cevabı verdi: "Efendim, çok basitti. Karınıza benim ona dokunma isteğimden bahsettim ve tepkisi öylesine öfkeliydi ki bana saldırmaya başladı, reddetmek yerine şiddeti seçti ve bana dokundu. Şimdi söyleyin, böyle bir tepki veren bir kadın nasıl sadık olabilir?" Kral, kör adamın içgörüsünden etkilendi ve "Senin içgörün harika, devam edelim," dedi. Kral, "Başka bir soruya doğru cevap verirsen seni serbest bırakacağım," dedi ve "Gerçekten ben, babamın mı yoksa başka bir erkeğin mi oğluyum?" diye sordu. Kör kardeş, "Endişe duymanıza gerek yok, gerçek şu ki," dedi. Ancak kral, "Hayır, net bir cevap istiyorum. Aksi takdirde şüpheler beni ele geçirecek. Doğruyu bilmek istiyorum. Doğruyu bilmek istiyorum," dedi. Kör kardeş, "Efendim, size doğru cevabı verebilirim. Ancak önce size bir şey söylemek istiyorum. Öfkeyle tepki vermeyeceğinize dair bir söz almak istiyorum," dedi. Kral, "Evet, babamın oğlu olduğuma dair şüphelerim var. Ancak bu durumda beni etkileyen bir açgözlü tüccar var," dedi. Bu sözleri duyan kral hemen annesine dönerek, "Anne, lütfen bana doğruyu söyle. Gerçekten babamın mı yoksa başka birinin mi oğluyum? Eğer bana doğruyu söylemezsen, varlığımdan vazgeçeceğim," dedi. Kralın annesi, "Oğlum, gerçekten babanın oğlusun ama aynı zamanda bir açgözlü tüccarın etkisi altındasın." Kral rahatladı ve hemen kör kardeşine döndü ve "Nasıl bildin beni bir açgözlü tüccarın etkilediğini?" diye sordu. Kör adam, "Efendim, birçok sorunuzu doğru yanıtladım ama hala bir ödül almadım," dedi. Bunun üzerine, kral, "Senin açgözlülük eğiliminden dolayı bu sonucu çıkardım," dedi ve güldü. "Ne istersen sana verilecek ama bana doğru ve yanlışı nasıl ayırt ettiğini açıkla. Nasıl bu kadar kesin cevaplar verebiliyorsun?" diye sordu. Kör kardeş, "Efendim, benim kör oluşum doğuştan gelen bir durum. Eğer gözlerim olsaydı, diğer insanların düşüncelerini kolayca anlayabilirdim. Zihin kendi dilini kullanır, vücut hareketleriyle yansıtılır. Gözler, dudaklar ve jestler üzerinden insanın zihninde neler olup bittiğini anlayabilirsiniz. Ancak benim gibi kör biri olarak, eylemler yoluyla algılarım. Bir insanın ne düşündüğünü anlamak için ona sorular sorar ve bu sorulara dayanarak ne düşündüğünü anlarım." Kral, "Yani, ben de başkalarının düşüncelerini anlayabilirim mi?" diye sordu. Kör kardeş, "Şüphesiz, siz de başkalarının düşüncelerini anlayabilirsiniz. Ama önce kendiniz üzerinde çalışmanız gerekir. Bu, zihninizi sakinleştirmeyi ve şimdiki ana odaklanmayı gerektirir. Bugün size 3 basit ve erişilebilir yöntemi göstereceğim. Öncelikle, eğer bu tür içerikleri seviyorsanız, lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ancak, bugünkü bilgelik için, gözler ve vücut ifadesi bu duyguların habercileridir. Üzüntülü anlarda, gözler bu duyguyu yansıtırken, samimi bir gülümseme, gözleri parlatan ve yanakları yükselten mutluluğu, iyilikseverliği ve cömertliği ifade eder. Gözler, parladığında ve ışıldadığında, gerçek mutluluğa güvenebileceğinizi gösterir. Ayrıca, kaşlar arasındaki bölgeye dikkat edin, burada kırışıklıklar stres altında oluşur ve genellikle karışıklığı, yoğun düşünceyi veya karmaşık bir şeyi anlama çabasını ifade eder. İkinci teknik, vücut dilini gözlemlemeye dayanır. Vücut ve eller, kelimeler olmadan çok şey iletebilir, dile getirmeyen bir dil yaratarak istekleri ve duyguları ifade eder. Parmaklarla vurmak veya tekrarlayan bir ses oluşturmak gibi jestler sıkılma, acele veya konuşmayı bitirme isteğini gösterebilir. Bir gün biriyle tanıştım ve bana bir şey satmaya çok hevesliydi. Parmağı hızla vurarak bana ilgisizlik veya endişe belirtisi veriyordu ve konuşmayı bitirmek istiyordu. Diğer taraftan, hareketsiz kalan ve rahat bir pozisyon alan biri, dikkatini çektiğini ve daha fazlasını dinlemek istediğini gösterir. Bu davranışlar, samimi bir ilgi ve dinleme isteğini yansıtır. Bu tür bir tutumu sıkça sergileyen insanlar, sıkıntı ve endişe içinde olduklarını gösterebilirler. Ayrıca, ellerin hareketleri de çok şey ifade edebilir. Örneğin, birisi konuşurken burnunu hızlıca kaşıyorsa, yalan söylediğini veya tamamen dürüst olmadığını gösterebilir. İnsanların sözlerimize nasıl tepki verdiklerini ve zihinlerinde neler olup bittiğini anlamak, düşüncelerini yorumlamamıza yardımcı olabilir. Ancak, devam etmeden önce, son derece önemli olan bir şeye odaklanmalıyız.
Dikkatinizi sadece şu anki ana odaklayarak, bu davranışları gözlemleyebilir, değerlendirebilir ve diğer insanın zihninde neler olup bittiğini anlayabilirsiniz. Eğer geçmişte takılıp kalırsanız veya gelecek hakkında endişelenirseniz, bir kişinin vücut dilini anlamakta zorlanabilir ve dolayısıyla düşüncelerini anlayamazsınız. Şimdi, majesteleriniz, 3. tekniğe geçelim. Size bu tekniği açıklamadan önce, zihninizin odaklanmasını sağlamak önemlidir. Başkalarının düşüncelerini anlamak, onların da şu anki anda odaklanmış olmaları durumunda mümkündür. Zihinlerimizi şu anki ana taşımak, onların düşüncelerini yakalamamıza yardımcı olabilir. 3. teknikle devam ederken, kör kardeş şöyle dedi: "Kral, birinin düşüncelerini anlamak için sesine dikkat etmelisin." Ses, bir kişinin ne düşündüğünü ve hissettiğini ortaya koyabilir. Hızlı ve heyecanlı konuşma, birinin heyecanını ve coşkusunu gösterebilirken, yavaş ve rahat konuşma muhtemelen huzurlu ve sakin olduğunu gösterir. Ayrıca, ses tonuna da dikkat edin. Yüksek ve tiz bir ses öfke veya hayal kırıklığını ifade edebilirken, yumuşak ve sakin bir ses barış ve rahatlama hissini yansıtabilir. Hatırlıyorum, birinin gerçekten mutlu olduğunu iddia ettiği bir kişiyle konuşurken, ses tonundaki şüpheler onun gerçek mutluluğuna dair şüphelerimi artırdı. Ses ayrıca hisleri de ifade edebilir, örneğin iç çekme, çığlık veya samimi bir gülümseme gibi durumlarda. Kelimeleri nasıl telaffuz ettiklerine ve hangi tonu kullandıklarına dikkat ederek, kolayca düşüncelerini ve duygularını anlayabilirsiniz. İşte bu kadar, majesteleriniz, bugün paylaştığım 3 teknik. Bir kişinin gözlerini, vücut dilini ve sesini izleyin, bu 3 yönü üzerinde odaklanın ve düşüncelerini kolayca anlayacaksınız. Ancak, önce zihninizi şu anki ana odaklamak önemlidir. Bu şekilde, başka bir insanın zihninde neler olup bittiğini gözlemleyebilir, yorumlayabilir ve algılayabilirsiniz. Bu şekilde, düşüncelerini anlayabilir ve kendi varlığınızı zenginleştirebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ve umarım bu ipuçları sizin için değerli olur. Bu bilgileri görmesi gerekenlerle paylaşmayı düşünün, çünkü bilgelik paylaşılmalıdır ve böylece büyür. İzlemeniz gereken 2 stoacı video daha var. Bir dahaki sefere kadar.